Merhabalar, ben Avukat Ergün Çeliksoy. Bildiğiniz gibi ofisimiz EB1A olağanüstü yetenek vizesi ve EB2 National Interest Waiver yani NIW vizelerinde hukuki danışmanlık vermekte ve bugüne kadar yüzlerce başvuruyu tamamladık ve ofisimizin bu vize türlerindeki kabul oranı %95'in üzerinde. Şimdi bu videoda EB2 National Interest Waiver yani NIW vizesi ile ilgili bizlere en sık sorulan 10 tane soruyu cevaplayacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. EB1A olağanüstü yetenek vizesi ile EB2 NIW arasındaki farklar neler? Hangisi daha avantajlı? EB1A olağanüstü yetenek vizesini alanının en tepesinde yer alan kişiler için tasarlanmış bir kategori olarak düşünebiliriz. Eğer uluslararası ödülleriniz varsa ya da alanınızda çığır açan keşifleriniz veya dünya çapında tanınmış başarılarınız varsa EB1A vizesi sizin için daha uygun olabilir. EB1A süreci genelde daha hızlı ilerler ama USCIS yani göçmenlik ofisi sizden çok ama çok güçlü kanıtlar bekler. Bu nedenle EB1A vizesinde ispat yükü oldukça yüksektir. EB2 NIW vizesi ise biraz daha esnek ve daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Alanınızda uzman akademisyenler, araştırmacılar, doktorlar, mühendisler ve çeşitli meslek gruplarından profesyoneller için daha erişilebilir bir vize türü diyebilirim. EB2 NIW vizesinin şartlarını sağlamak EB1A vizesine göre biraz daha kolay olsa da bekleme süresi maalesef çok daha uzun ve bu nedenle de Green Card almak için daha çok beklemeniz gerekecektir. Peki hangisi daha avantajlı? Bu tamamen sizin başarılarınıza ve durumunuza bağlı. Eğer olağanüstü yetenekleriniz varsa ve bunu kanıtlayabiliyorsanız EB1A vizesi daha hızlı bir yol olacaktır. Ama eğer alanınızda önemli katkılar sağlamış ve Amerika'nın ulusal çıkarlarına fayda sağlayacak bir uzmansanız EB2 NIW tam size göre olabilir. Her ikisinin de kendine göre avantajları var. Önemli olan sizin için en uygun olanı seçmek. Kaldı ki bu iki vize türünü karşılaştırdığım bir YouTube videosu da var. Onu da izleyebilirsiniz ayrıca. Daha önce vize reddi almış olmak EB2 NIW başvurusunu etkiler mi? Daha önce aldığınız vize redleri varsa, mesela öğrenci vizesi olan F1 ya da turistlik vize olan B1, B2 gibi, bu durum genellikle EB2 National Interest Waiver vize başvurunuzu doğrudan olumsuz etkilemez. Yani sırf daha önce vize reddi aldınız diye tamamdır bu dosyada kesin şekilde reddedilecek diye bir durum söz konusu değil. Özellikle daha önce red aldığınız vize türü göçmen olmayan vize türleri kategorisindeyse, yani turist vizesi gibi bir vizeden red aldıysanız ve bu vizenin reddedilme sebebi de tekrar ülkenize dönmeme riski ise EB2 NIW açısından bu red çok sorun oluşturmaz. Çünkü EB2 NIW açısından bu vize göçmen vizesi kategorisinde olduğu için ve zaten bu vizede amaç Amerika'ya kalıcı olarak gitmek olduğu için daha önceki red bu vizeyi etkilemeyecektir. Ama eğer vize reddiniz güvenlik nedenleri, dolandırıcılık, sahtecilik gibi ciddi bir göçmenlik kanunlarına aykırı durumlardan kaynaklandıysa işte o zaman biraz dikkatli olmak gerekir. Böyle bir geçmişiniz varsa göçmenlik ofisi bu durumda daha yakından bakacaktır dosyanıza. Bu yüzden dosyanızı hazırlarken tüm detayları açıkça belirtmek ve şeffaf olmak çok önemli. Özellikle genellikle geçmişteki sıradan vize reddi EB2 NIW gibi tamamen farklı bir vize kategorisi olan ve tamamen farklı kriterlere dayanan bir başvuruyu etkilemeyecektir. EB2 NIW başvurusu devam ederken başka bir Green Card kategorisinde de başvuruda bulunabilir miyim? Kesinlikle evet, bu konuda herhangi bir engel yok. Hatta çoğu kişi süreçlerini hızlandırmak veya alternatif yollar denemek adına aynı anda birden fazla Green Card kategorisine başvuru yapmayı tercih ediyorlar. Örneğin hem EB2 NIW üzerinden kendi yeteneklerinize dayanarak başvururken aynı zamanda bir akrabanız aracılığı ile aile temelli bir başvuru da yapabilirsiniz. Mesela bizim çok sayıda müvekkilimiz hem EB1A olağanüstü yetenek vizesine hem de EB2 NIW vizesine aynı anda başvurmayı tercih ediyor. Bu şekilde hem onay alma ihtimallerinin daha yüksek olduğu EB2 NIW süreçleri devam ederken hem de sürecin daha hızlı ilerlediği EB1A olağanüstü yetenek vizesinde de şanslarını deniyorlar. Buradaki temel mantık çok basit. Hangisi daha hızlı sonuçlanırsa o yol üzerinden ilerlemek ve bu şekilde de Green Card için bir nevi bir yedek plan ya da bir hızlandırma butonu sağlamış olmak. EB2 NIW ile Amerika'ya taşındıktan sonra belli bir işte çalışmak zorunda mıyım? Bu yine bize çok fazla yönetilen sorulardan birisi. EB2 NIW'nin en güzel yanlarından birisi Amerika'ya yerleştikten sonra belirli bir işverenle çalışma zorunluluğunuz yok. Yani şu şirkette şu kadar yıl boyunca çalışacaksın gibi bir bağlayıcılık bulunmuyor. Bu size büyük bir esneklik ve özgürlük sağlıyor. Ancak burada önemli bir nokta var. EB2 National Interest Waiver başvurusunu yaparken Amerika'nın ulusal çıkarlarına fayda sağlayacak bir alanda çalışmaya devam edeceğinizi ve bu alandaki katkılarınızın devam ettireceğinizi taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle Amerika'ya yerleştikten sonra
kendi uzmanlık alanınızda çalışmaya devam etmeniz ve bu katkıları da sürdürmeniz sizden beklenmekte. Örneğin bir araştırmacıysanız yine araştırmalarınıza devam etmeniz, bir mühendisseniz mühendislik projelerinde yer almanız bekleniyor. Amacınızın gerçekten Amerika'nın kamu yararına çalışmaya devam etmek olduğunu göstermeniz önemli. Ancak kendi alanınızda belli bir süre çalıştıktan sonra ilerleyen yıllarda hayatın olağan akışına uygun bir şekilde kariyer değişikliği yapmanız ya da farklı bir sektöre geçmeniz de mümkün olabilir. Burada daha ilk başta vizeye başvururken ya da Green Card aldıktan hemen sonra niyetinizin başka işler yapmak olmaması gerekiyor. Bu önemli olan nokta. EB2 National Interest Waiver vizesine STEM dışındaki alanlardan başvuru yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. EB2 NIW sadece bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik yani STEM alanlarıyla sınırlı değil. Bu sıkça karşılaşılan bir yanılgı aslında. Sanatçılar, avukatlar, kamu politikası uzmanları, sosyal bilimciler ve eğitimciler gibi farklı meslek gruplarından da başarıyla NIW başvuruları kabul ediliyor. Burada kilit nokta alanınız ne olursa olsun Amerika'nın ulusal çıkarlarına nasıl bir katkı yapacağınızı ikna edici bir şekilde başvurunuzda gösterebilmek. Yani benim işim Amerika için neden önemli? Bu sorunun cevabını somut kanıtlarla ortaya koyuyorsanız bu vizeye başvurabilir ve onay alabilirsiniz. Örneğin bir sanatçıysanız kültürel katkınız veya bir eğitimciyseniz eğitim kalitesini nasıl artıracağınız gibi konuları başvurunuzda vurgulamanız ve güçlendirmeniz gerekmekte. Özetle sistem dışındaki alanlarda da başarılı ve tecrübeli olan kişiler EB2 National Interest Waiver vizesine başvurabilir ve bu vizeden de onay alabilirler. EB2 NIW vize başvurusu için referans mektubu alacağınız kişinin sizi tanımaması daha mı etkili olur? Evet, bu biraz garip gelebilir ama aslında referans mektubunu yazacak olan kişi eğer sizi doğrudan tanımıyorsa veya ortak çalışmalarınız yoksa bu daha etkili olabilir başvurunuzda. Başvurunuzu inceleyecek olan göçmenlik ofisi sizi şahsen tanımayan ama çalışmalarınızı bağımsız olarak değerlendirip takdir eden uzmanlardan gelen referans mektuplarına çok daha fazla değer vermekte. Çünkü sizi tanımayan birinin sadece işinize ve başarılarınıza odaklanarak yaptığı değerlendirme çok daha objektif ve tarafsız bulunuyor. Bu tür mektuplarda genellikle Independent Expert Letters yani bağımsız uzman mektupları denmekte. Bu mektuplar sizin alanınızda ne kadar saygın ve etkili olduğunuzu, çalışmalarınızın geniş kitleler tarafından fark edildiğini ve takdir edildiğini göstermekte. Bu yüzden de başvurunuzun gücünü önemli ölçüde artırmakta. EB2 National Interest Waiver vize başvurularında atıf sayısı önemli mi? En az kaç tane atıf gerekli? Atıf sayısı EB2 National Interest Waiver başvurularında önemli bir gösterge olsa da tek başına her şeyi belirleyen bir kriter değil. Eğer yüzlerce hattınız varsa tabii ki bu durum kesinlikle etkileyici ve başvurunuzu güçlendirici bir etken. Ancak unutmamak gerekir ki her alanın dinamikleri farklı. Bazı niş alanlarda çalışan bir uzmanın atıf sayısı doğal olarak daha az olabilir ya da teorik bir çalışma yerine daha çok uygulamalı, endüstriye yönelik katkılar olan birinin atıf sayısı da yine düşük olacaktır. Önemli olan atıf sayısından ziyade çalışmalarınızın kalitesi, etkisi ve Amerika'nın ulusal çıkarlarına nasıl hizmet ettiği. Atıf sayınız az olsa bile bu atıfların ne kadar önemli makalelerden geldiği, çalışmalarınızın hangi büyük projelere veya çözümlere yol açtığı gibi konuları vurgulayarak başvurunuzu güçlendirebilirsiniz. Yani sayıdan ziyade niteliğe ve etkinliğe odaklanarak başvurunuzu güçlendirmek mümkün. Ayrıca hiç akademik yayını olmayan, dolayısıyla hiç atıf da almamış, akademik geçmişi bulunmayan ve sektörden gelen müvekkillerimizin de bu vizeden sorunsuz bir şekilde onay aldıklarını belirtmek isterim. Yani genel kanının aksine EB2 National Interest Waiver vizesi için en az belli sayıda atıfların olması gerekir diye bir kriter bulunmamakta. EB2 NIW vize başvurularına USCIS yani Göçmenlik Ofisi görüşmeye çağırıyor mu? Bu başvurularda mülakat yapılıyor mu? EB2 NIW vize başvuruları bildiğiniz gibi Amerika'da bulunan USCIS yani Göçmenlik Ofisi'ne yapılmakta. EB2 NIW vize başvurularında USCIS sizi mülakata çağırmaz. Genellikle dosyanın üzerinden bir değerlendirme yapılır ve karar verilir. Yani hadi bakalım gel bir de seninle yüz yüze görüşelim gibi bir şey denmiyor. Ancak Green Card aşamasına geldiğinizde yani EB2 NIW başvurunuz onaylandıktan sonra Amerika içindeyseniz ve statü değişikliği yapıyorsanız bazen USCIS sizi mülakata çağırabiliyor Green Card aşamasında. Yine EB2 NIW vizeniz onay aldıktan sonra eğer Amerika dışındaysanız ve konsolosluk süreciniz varsa bu aşamada da konsolosluk randevusuna katılacaksınız. Ancak bu konsolosluk mülakatı genelde çok kısa oluyor ve dosya içeriğine ilişkin çok fazla soru sorulmuyor burada. EB2 National Interest Waiver vizesi onaylandıktan ve konsolosluk randevusu tamamlandıktan sonra Amerika'ya yerleşmek için herhangi bir süre sınırı var mı?
Evet, EB2 National Interest Waiver vizesi onaylandıktan sonra Amerika'ya yerleşmek için belirli bir süre sınırı bulunmakta. Eğer Amerika dışındaysanız ve Green Card'ınızı konsolosluk aracılığıyla alıyorsanız genellikle konsolosluk randevusu sonrası göçmenlik vizenizi aldıktan sonra 6 ay içerisinde Amerika'ya giriş yapmanız gerekiyor. Bu Green Card'ınızı aktif hale gelmesi için de önemli bir adım. Amerika'ya yerleştikten sonra da dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta sürekli ikamet şartıdır. Artık bir Green Card sahibi olarak Amerika'yı kalıcı ikametgahınız olarak kabul ettiğinizi ve sık sık uzun süreli yurt dışı seyahatleri yapmamanız gerektiğini göstermeniz gerekiyor. Uzun süre Amerika dışında kalmak Green Card'ınızın geçerliliğini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle de buna da dikkat etmek gerekiyor. EB2 National Interest Waiver vizesi için yapay zeka, blockchain, çevre teknolojileri gibi alanlar avantajlı mı? Kesinlikle çok avantajlı. Yapay zeka, blockchain, çevre teknolojileri, özellikle yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik gibi alanlar oldukça avantajlı ve EB2 National Interest Waiver başvurularında adeta altın bilet gibi diyebiliriz. Çünkü Amerika ulusal öncelikli teknoloji ve politika hedefleri kapsamında bu alanlara büyük önem veriyor ve yoğun yatırımlar yapıyor. Bu alanlardaki uzmanlar Amerika'nın ekonomik büyümesine, rekabet gücüne, ulusal güvenliğine ve çevresel sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayabilecekleri için EB2 National Interest Waiver başvurularına çok güçlü konumdalar. Eğer bu şekilde yenilikçi ve stratejik alanlarda çalışıyorsanız başvurunuzun kabul edilme ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Çünkü katkılarınız Amerika'nın ulusal çıkarlarıyla doğrudan örtüşüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda EB2 National Interest Waiver vizesiyle ilgili ofisimizde sıkça sorulan 10 soruyu cevaplamak istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer EB2 National Interest Waiver vizesine başvurmayı düşünüyorsanız güncel ve detaylı bir CV'nizi bize e-mail olarak gönderebilirsiniz. CV'niz üzerinden ücretsiz bir ön değerlendirme yaparak bu vize için aranan şartları sağlayıp sağlamadığınızı değerlendiriyoruz. Vize için aranan şartları sağladığınızı düşünürsek sizinle bir ön değerlendirme, bir ön görüşme yaparak sizin başvurunuzun nasıl hazırlanabileceğini ve sürecin tüm detaylarını kapsamlı bir şekilde birlikte değerlendiriyoruz. Eğer EB2 National Interest Waiver vizeleri ile ilgili sorularınız varsa veya hukuki danışmanlık almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.